Düşünsene, vücudundaki her hücrede ama istisnasız her hücrede mükemmel bir kitap var. Ne bir harfi eksik, ne bir satırı boşa yazılmış. İçinde sen varsın. Göz rengin, boyun, huyların, sevdiğin yiyecekler, korktuğun sesler. Hepsi yazılmış bu kitapta. Adı DNA. DNA dediğimiz şey bir molekül aslında. Ama öyle sıradan bir molekül değil. O kadar karmaşık, o kadar akıllıca kurgulanmış ki bilim insanları hala her satırını anlayabilmiş değil. Bir hücre düşün. Mikroskopla bile zor görünüyor. Ama onun içinde neredeyse 1,5 milyon sayfalık bilgi taşıyan bir kitap gizli. Üstelik bu kitap sadece bilgi vermiyor. Aynı zamanda kararlar da alıyor. Ne zaman büyüyeceksin, hangi hücre hangi görevi yapacak, nerede durulacak, nerede onarım yapılacak, hepsi bu kitapta yazılı. Ve en ilginç kısmı şu, her hücrede aynı kitap var. Ama her hücre kendi görevine uygun olan bölümü okuyor sadece. Karaciğer sadece karaciğeri ilgilendiren sayfaları açıyor. Göz hücresi yalnızca görmeyle ilgili olanı. Hiç karışıklık yok, hiç hata yok. Peki, bu kadar düzen nasıl oluşuyor? Şöyle düşün, eline sadece 4 harf verildiğini düşün. A, T, C ve G ve sana bu 4 harfle bir insan yaz deseler, yapabilir misin? Hayır, hiç kimse yapamaz. Ama DNA bunu yapıyor. Ve bu 4 harfin sıralamasıyla milyarlarca satır yazı yazılmış. Her insan bu yazının bir sonucu, işte bilim burada başını kaşıyor. Çünkü bu kadar basit görünen bir yapıdan, bu kadar karmaşık ve kusursuz işleyen bir sistem nasıl doğmuş olabilir? DNA sadece bir bilgi deposu değil, aynı zamanda kendini kopyalayabilen bir sistem. Kendini birebir, eksiksiz şekilde çoğaltabiliyor ve bunu yaparken neredeyse hiç hata yapmıyor. Bir kitap düşün ve bu kitap kendi kendini yeniden yazabiliyor. Ne bir virgül eksik, ne bir harf fazla. Bunu yapabilen bir teknoloji var mı şu anda? Yok. İşte bu noktada insanın dili tutuluyor. Eskiden bazı bilim insanları DNA'nın büyük bir kısmını çöp DNA olarak adlandırıyordu. Yani işe yaramaz, evrimden kalan fazlalıklar gibi. Ama zamanla fark ettiler ki o çöp dedikleri kısımlar sistemin nasıl çalışacağını yöneten asıl komutlar. Yani sadece satır yazmak yetmiyor. O satırların nasıl okunacağını, ne zaman devreye gireceğini söyleyen bir sistem daha var. Bu artık sadece kimya değil, bu bilinçli bir düzen demek. DNA'nın başka bir özelliği daha var. Binlerce yıl boyunca bozulmuyor. Evet, binlerce yıl. Bugün antik Mısır'daki mumyalarda bile DNA örnekleri bulunabiliyor ve hala okunabiliyor. Yani zamanın bile aşındıramadığı bir yapıdan söz ediyoruz. Sence bu sıradan bir molekül olabilir mi? Bilim DNA'yı değiştirebiliyor, evet. Genetik mühendisliğiyle bazı kodları düzenleyebiliyor ama hala yeni bir DNA yazılamıyor. Sıfırdan, hiçbir yerden kopya çekmeden yepyeni bir canlıyı yazmak imkansız. Çünkü bu bir bilgisayar kodu değil, bu bir yaratılış ve artık sormadan edemiyoruz. Kim yazdı bu kodu? Kim yerleştirdi hücrelere? Ve kim karar verdi? Hangi hücrenin ne okuyacağına? Bir kaza sonucu, bir patlama sonrası bu kadar düzen oluşabilir mi? İçinde milyarlarca bilgi olan bir kitap kendini yazabilir mi? Kendini güncelleyebilir mi? Hayır. Bunu yapabilecek tek bir güç var. Yaratan. DNA, Allah'ın kudretinin canlı bir örneği. İnsanın içine işlenmiş, görünmeyen bir mühür. Kimsenin göremediği ama herkesin taşıdığı bir mucize. Biz her gün o kodun emirlerini yerine getirerek yaşıyoruz. Farkında olsak da olmasak da. Ve bu kod bize diyor ki tesadüf yok, rastgelelik yok. Yalnız değilsin. Bir planla var edildin. Bu planın mimarı, her şeyi bilen, her şeyi gören ve her şeyi kusursuz yaratan Allah'tır. Her hafta aklına ve kalbine dokunan videolar için abone olmayı unutma.